şapelinin gölgesinde dilenci Cerulf'un hikayesi. Yıl 814'tü. Şarlman'ın ölümünün üzerinden sadece aylar geçmişti ve başkent Aachen, imparatorluğun ağırlığı altında sessiz bir uğultu içindeydi. Cerulf, eski bir askeri kaza sonucu bacağını baldırın hemen altından kaybetmişti. Şimdi tek desteği meşe ağacından yontulmuş kaba bir koltuk değneğiydi. Onun yaşam döngüsü, imparatorluğun ruhani kalbi olan saray şapelinin taş basamakları arasında yatıyordu. Kışın soğuk günlerinde şapel duvarlarının yansıttığı zayıf ısı bile bir nimetti. Sabahın erken saatleri sadaka toplamak için en verimli zamanlardı. Sarayın içindeki avluda hareketlilik başladığında asiller ve saray mensupları şapele doğru yürüyüşe geçerlerdi. Cerulf konumunu stratejik olarak belirlemişti. Onur ve dindarlık göstergesi olarak büyük kapının hemen yanını seçmişti. Çoğu dindarlığının bir kanıtı olarak yanlarında taşıdıkları küçük çavdar ekmeği dilimlerini veya biraz domuz yağı ile pişmiş yulaf lapasını bu dilencilerle paylaşırdı. Engeli onu haklı yoksul kategorisine yerleştiriyordu. Çalışamayacak durumda ve Tanrı'nın merhametine muhtaç. Cerulf'un en büyük endişelerinden birisi barınmaktı. Kışın sert ayazında şapelin dış revakları bile yeterli değildi. Bu yüzden sığınmak için şehir surlarının yakınındaki basit, sazdan yapılmış kulübelerden oluşan gizli bir ağa güveniyordu. Bu kulübeler resmi gözetimin dışında kendisi gibi diğer dilenciler, engelliler ve serseriler için bir yaşam biçimiydi. Cerulf bu ağa eriştiği için dilenci arkadaşı Lothar'a minnettardı. Lothar haksız yoksul sınıfındandı. Yani çalışabilecek durumda olduğu halde dilenenlerdendi. Ama Aachen'da bu ayrım geceleri önemini yitiriyordu. Adaletin ve merhametin gölgesi bize sadece gün ışığında düşüyor Cerulf diye fısıldardı Lothar. Geceleri sadece soğuk ve açlık var diye de eklerdi. Bu küçük ağa sadaka rotaları, güvenilir su kuyuları ve tehlikeli olmayan uyku yerleri hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı temel bir hayatta kalma birliğiydi. Cerulf kaza geçirmeden önce bu dayanışmanın değerini hiç bu kadar hissetmemişti. Kilise, Cerulf'un hayatında çift taraflı bir rol oynuyordu. Bir yanda Noel ve Paskalya gibi büyük bayramlarda katedralin aşevinde dağıtılan sıcak çorba ve bazen et parçaları vardı. Bu bir haftalık açlığı hafifletecek bir düzeydeydi. Diğer yanda rahip Rabanus gibi katı din adamları da vardı. Rabanus, imparatorluk otoritesinin gözetiminde sadakaların sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesi için çabalıyordu. Şöyle vaaz veriyordu Rabanus kalabalık pazar yerlerinde. Sadaka Tanrı'nın malıdır ve kötüye kullanılamaz. Tanrı'nın lütfuyla engelli olmuş olanlar, yoksulluğu bir meslek edinenlerden ayrılmalıdır. Bu söylem Cerulf'un konumunu pekiştiriyordu. O, savaşın ortaya çıkardığı bir engelliydi. İmparatorluğa hizmet ederken engelli olmuştu. Bu durum onu fakir ama onurlu bir konuma yerleştiriyordu. Ve bu, aldığı sadakaların miktarını ve kalitesini doğrudan etkiliyordu. Yiyecek sadakası temel sorun iken, para sadakası daha çok özgürlük demekti. Kazanılan her bir denarius, Cerulf'u soğuk revaklardan kurtarıp Aachen'daki ünlü kaplıcaların yakınındaki hamamlarda bir gece geçirmeye yaklaştırıyordu. Hamamın sıcak ve nemli atmosferi, kaza sonrası sıklıkla sancılanan kesik bacağındaki kronik ağrıyı geçici olarak dindiriyordu. Bu lüks nadirdi ama vazgeçilmezdi. Dilenciler ağı sadece sığınak ve bilgi sağlamakla kalmazdı. Aynı zamanda bir nevi kayıt dışı bir sosyal güvenlik sistemiydi. Lothar, Cerulf hastalandığında onun yerine sadaka toplar, payını ona getirirdi. Karşılığında Cerulf, yaşının ve askerlik deneyiminin verdiği bilgelikle Lothar'a saray muhafızlarının devriye saatleri
veya yaklaşan vergi tahsildarlarının hareketleri hakkında tavsiyelerde bulunurdu. Bu karşılıklı bağımlılığın bir göstergesiydi. Seneler geçtikçe Cerulf'un koltuk değneği Aachen'ın kaldırımlarında ve taş döşeli yollarında şehrin sesinin bir parçası haline geldi. Tıkırtısı haklı yoksulluğun varlığının, imparatorluğun ve kilisenin dindarlık vaatlerinin bir yankısıydı. O, Aachen'ın toplumsal düzeninin sessiz bir kanıtıydı. Bir yanda imparatorluğun gücü ve zenginliği, diğer yanda ise bu gücün sınırlarının ötesinde yaşam mücadelesi verenler. Cerulf bunlardan biriydi. Her ne kadar engellilik ve bunun sonucunda yapılan dilencilik, Tanrı'nın bir cezası ya da Tanrı tarafından verilmiş bir şey olarak kabul edilse de, bu sonuç itibariyle bu insanların muhtaç olduğunu gösteriyordu. Ve Tanrı'dan gelen bir şey olduğu için de halk tarafından dışlanmıyorlardı. Cerulf'un hikayesi, Orta Çağ'ın karmaşık yoksulluk yapısını gösteriyordu. Onun engeli, onu bir yük olmaktan çıkarıp ilahi bir sınavın sembolü haline getirmişti. Kutsal mimarinin gölgesinde sadaka bulmak bir lütuf değil, bir haktı. O sadece bir dilenci değil, kilisenin merhametinin ve toplumun dayanışma ağının varlığını sürdürmesini sağlayan kurumsallaşmış yoksulluğun bir parçasıydı. Hayatı, gücün ve inancın kesişim noktasında her gün yeniden yazılan basit bir hayatta kalma manifestosuydu.